Merhaba, beni haberci olarak tanıdınız yıllar önce. Yıllarca bir foto muhabiri olarak dünyayı dolaştım. Savaşlara tanık oldum, felaketlere tanık oldum ama dünyanın güzelliklerini, renklerini de aktarmaya çalıştım. Dünyanın günlüğünü, gündemleri, bilgili ve belgeli bütün yorumları kendi kanalımda bundan sonra sizlere aktarmaya çalışacağım. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Biraz farklı bir video öyküsü bu. Yıllar önce yaşadığım haberci bölümlerini yaparken Amazon ormanlarındaki olağanüstü bir öykü. İçin içinde hem tehlike, hem vahşi ormanlardaki yaşam, hem de komik şeyler var. 1990'lı yıllar arkadaşım Gökhan Acun ve Meltem İnan'la beraber Amazon ormanlarında daha önceki yıllarda duymuş olduğum kafa küçültücülerin öyküsünü aktarmak üzere yola çıktık. Kafa küçültücüler bana bilgi veren bir İspanyol dostumdu. Benden yaşça büyük. Miguel de Cuadro Salsa. Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmiş. 90'lı yaşlarındaydı. Miguel'in bana anlattığı öyküye göre Peru'nun Iquitos bölgesinde, Amazon bölgesinde bu kabile halen varmış. Ve ellerinde geçmişte küçülttükleri kafatası örneklerini bulmak mümkünmüş. Şimdi kafatası nasıl küçültülüyor? Zaten bütün bunları merak ettiğim için yola çıkıyorum. Ben, Meltem İnan, Gökhan Acun Iquitos'a vardık. Bir pazarlık yaptık. Küçük bir Cessna uçağını o bölgeye bizi ulaştırması için kiraladık. Ama bir göl kadar geniş olan Amazon'da sabahleyin amfibi uçakla havalanamadığımız için hem yakıtı tükettik hem de önce Meltem'i ardından diğer koltukları bırakıp uçakla 1-2 saatlik yolculuk sonucu Jivaroların bulunduğu bölgeye yakın bir yere gitmek zorunda kaldık. Ben en ağır olduğum için öne geçmem gerekiyormuş. Uçağın dengesini bozabilirim diye. 30 kiloluk bir fazlalığımız var. O yüzden Meltem'i götüremiyoruz. Kendisi bizi burada bekleyecek. Vardığımız yerde bize bir rehber eşlik etti. O rehberle önce bir motorlu uzun bir tekneyle Amazon'da yol aldık. Ardından o tekneyle ulaştığımız yerde bir başka tekneyle yola devam etmemiz gerekiyordu. Gökhan Acun o zamanlar uzun saçları, hafif çekik gözleri ile bölgede insanların hiç yadırgadığı bir tip değildi. Ben direkt "Hey Joe, işte Amerikalı mısın, gringo gibi tanımlanırken bölgedeki insanlar Gökhan'ı zaman zaman yerel dillerle "Nasılsın, iyi misin?" diye sohbetlerine çağırıyorlardı. Tabii bunun hem avantajlarını gördük ama buradaki olay çok ilginç. O ilk durağımızda ağaçtan yapılmış nehir kıyısında bir ev. Orada hamakta adeta inlediğini fark edip yanına gittiğimde gördüğüm yaralar içinde vücudunda değişik kraterler oluşmuş. O kraterler içinde kurtçukların dolaştığı bir çocuk. Hastaymış, Vigos engelli. Ve farklı alanlarda koşup bölgede uğraşlarıyla balıkçılık başta olmak üzere çalışan yerli Jivarolar. Tabii ilgimizi çeken konu burada değildi. Bir sonraki etapta olacağını söylemişti bize rehberimiz. O konaklama süreci içinde ben yanında götürmüş olduğum ecza çantasından çıkardığım malzemelerle o yaralarındaki kraterlerde ki kurtçuklarını ayıkladım çocuğun. Çok acı çektiği belliydi. Ona bize yerel olarak verilen bir içecekten içine koymuş olduğum ağrı kesiciyle de destek oldum. Tabii ki yanlış bir şey de yapmış olabilirdim çünkü doktor değilim ama çok acılar içinde kıvrandığını fark etmiştim. Bir günlük konaklama ardından biz yola yine devam ettik. Bu kez uzun bir sürekli tekneyle bir yere geldik. Bizi ağırladılar. Uzun evin iskelesinden o uzun eve çıktık. Rehber birdenbire garipleşti bir takım insanlarla konuşurken. Ne oluyor diye sordum. Bizden kuşkulanmışlar. Bir önceki durağımızdan haberler gelmiş. Bizi o dönemde o bölgede sığınan Tupac Amaros gerillaları olduğumuzu düşünüp orduya teslim etmeye karar vermişler. Hatta cezalandırmayı bile düşünüyorlarmış. Tupac Amaros deyince birdenbire garip oldum. Çünkü Peru'da o dönemlerde Aydınlık Yol diye bir Maoist örgüt vardı. Hatta liderleri Guzman içerideydi. Neyiniz bu örgüt dedim. İşte Tupac Amaros Aydınlık Yolu'nun yerine geçen Marksist bir örgüt. Ve bizim Gökhan da onlara çok benziyormuş. Uzun saçları çekik gözüyle. Olmaz falan dedim, biz gazeteciyiz, şuradan geliyoruz Türkiye mülki ama bizim rehber, yani Iquitoslu rehber panik halindeydi. İşte bizi yargılayacaklar,
Buraya geldik, bizi öldürecekler. Bunları öldürdükten sonra belki küçültecekleri kafalar bizim kafalar olacak deyince ben onu bir taraftan ikna etmeye başladım ama oturduğumuz yerde beklemeden başka çaremiz yoktu. Bekledik saatlerce. Birileri geldi, sanki bir yargı salonuna dönüştü bulunduğumuz yer. Bizle ilgili konuşmaya başladı. Özellikle Gökhan'ı gösterip. O arada baktım bir adam geldi, uzun saçlı. Böyle yüzünde 3-5 tane tüy. Adamın bacağından itibaren tıpkı bir önceki istasyonda, bir önceki uzun evde gördüğüm çocuğun benzeri, ayak tabanlarına varıncaya kadar kraterler ve içinde o böcekler, böcek artıkları, kurtçuklar dolaşıyordu. Ben dayanamadım, yanına yaklaştım, yaralarını gösterdim. Eczacı çantamı getirebilir miyim diye el işaretleri, rehbere de anlattım. Tedavi edebilirim dedim. O zamanlar Batikon diye bir ilaç vardı yanında. Adamlar hiç hayır demediler. Ben o meğer kabinenin şefiymiş. Adamın ayak tabanına varan her yerindeki o delikleri temizledim. İçlerindeki kurtçukları cımbızımla aldım. Minik bir cımbızım vardı. Onunla aldım. Batikonladım. Hatta bir kulak temizleme çubuğuyla da temizledim. Sonra çoraplarım vardı. Biraz batikonlayıp o çorabı da giydirdim 2 ayağına. Ardından bir tane ilaç verdim, ağrı giderici. Adam oturdu bir yere, sonra kalktı gitti. Bizim yargılanmamız devam ediyormuş. Nasıl öldüreceklerine karar vereceklermiş. Bir de haber ulaştırıp eğer gerillalara yönelik bir operasyon varsa belki de ordu kuvvetlerine teslim edeceklermiş. Bu kararsızlık içinde devam ederken o bekleyişimiz. Birdenbire o lider geldi. Ayaklarında benim çorap. Garip bir şeyler söyledi. Birdenbire herkes şaşkın bakışlar içinde bana bakıyor. O arada bir şey fark etmiştim. Köşede bir yerde 2 tane maymuncuk, yani Amazon maymunu bir yerlere bağlı bekliyor. Sonra biri gitti maymunlardan birini aldı. Sonra o kabilenin şefi bana geldi, omuzuma dokundu. Yanında oturdum. Bir sandık getirdiler. Sandık açıldı. İçinden böyle tüyler, müyler, kuş tüyleri, bir takım garip aletler, edevatlar çıkarıldı. Bir anda beni ve Gökhan'ı ellerinde farklı bitkilerden veya farklı minerallerden elde edilmiş boyalarla yüzümüz, gözümüz boyamaya başladılar. Garip. Ne oldu dedim. Seni çok sevdi dedi lider, şef. Ne oldu dedim. Ayaklarındaki acı bitti. Seni ödüllendirecek, onurlandıracak. Az önce öldürecekler dedim. Bu kez kafanız küçültülmüyor, merak etme dedi. Peki küçültülmüş kafa yok mu dedim. Belki sana hediye eder ama öncelikle kutlamayı yapmalar lazım. Allah'ım dedim, ne kutlaması. Sonra beni bir yerde oturttular. Hatıra fotoğrafları çektik. O bizi orada Tupac Amaros gerillası diye nitelenen herif kayboldu. Adamın ne olduğunu bilmiyorum. Ve gariptir, birdenbire de bir sürat teknesi geldi. İçinden beyazlar çıktı. Onlar da bu yerlilere, bu bölgede eşya getirip satan, karşılığında değerli taş, Jaguar postu alan tipler. Bütün bunlar birkaç dakika içinde gelişti. Boynuma asılan o garip nişanlar, liderlerinin güzel bakışı, acılarından kurtulmuş vaziyette tabii. 1-2 saat geçti. Sonra bana bir baktım, oturduğum yere bir şey getirdiler, böyle masa benzeri bir değişik ağaçlardan yapılmış bir taburemsi bir şey getirildi. Üzerine kocaman bir muz yapraklarından oluşmuş bir tepsi. Ve üzerine bir maymun kızartması. Evet dediler. Kabilenin reisi seni bununla onurlandırıyor. Afiyetle yiyebilirsin. Boyutuna baktım. Birkaç saat önce önümüzde oynayan, bağlı olduğu yerde kıpırdayan maymuncukmuş. Şimdi kafa küçültülsün mü? Başımıza gelecek şeyler belli. Dediklerini yaptım. Ve o maymunu... Yemek zorundayım. Tabii fazla yemek istemiyorum açıkçası. Bu az önce yavrusunu gördüğümüz maymunun annesi. Evet, küçültülen kafaları görmedik. Çünkü o gelen beyazlarla beraber dönmek zorunda kaldık sürat tekneleriyle. Ama ölümün kıyısından bir dönüş yaptık. Neyin sayesinde? Küçük bir medikal operasyon, yani bir sağlık operasyonu sonucu
hayatımızı kurtardık ben ve Gökhan. Tabii burada en keyifli olan da gariban bizim rehberimizdi. Çünkü neredeyse o da kafasını küçültmüş halini ailesine göndermek durumunda kalacaktı. Bir başka videoda buluşmak üzere. Önce yorumlarınızı bekliyorum, eleştirilerinizi bekliyorum. Ardından başka istekleriniz varsa izletmeye hazırız.